Sana bugün hayatımı değiştiren bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün bir adam dünyanın en pahalı pırlantasını çalmak üzere bir bankaya gidiyor. Pırlantayı çalabiliyor, ele geçiriyor ve polislerden kaçıyor. Polisten kaçamayacağını anlayınca sokakta yatan evsiz bir adamın cebine yerleştiriyor pırlantayı. Sabah kalktığında evsiz adam bunlardan habersiz tekrar dileniyor. Cebine bir an olsun bakmayı hedeflemeyen bu adam hayatı boyunca başkalarından bir şeyler beklemek üzere devam dileniyor. Aslında dünyanın sayılı zenginlerinden olduğu halde cebine elini bir defa atmayı akıl edemiyor. Ve dışarıdan arıyor her defasında. Yani bu hikayenin morali nedir biliyor musun? Bizim içimizde o kadar büyük bir pırlanta var ki aslında. Mutlu olabileceğimiz o kadar büyük şeylere sahibiz ki aslında. Hep dışarıdan dileniyoruz. Sevgilimizden, arkadaşlarımızdan, ailedeki insanlardan, belki de haberlerden, Instagram'dan, sosyal medyalardan. Gerçek mutluluk bizim içimizdedir. Gerçek mutluluğu başkalarından, dışarıdan arama. Asıl pırlanta bizim içimizde. Bugün çekimlerimizin ikinci günü. İlk günü çekimleri tamamlayamadık. Mutlu olmanın formülünü anlatacağız. O kadar zor ki. Bu dünyada mutlu olmak gerçekten çok zor. Bize kimse mutluluğu söz vermediği için bence mutluluğu tanımlamak çok zor. Dün çekemedik. Bugün olana kadar deneyeceğiz. Çünkü alfalar hiçbir zaman pes etmez. Açık konuşayım. Ben mutluluğu her zaman parada aradım. Arkadaşlarda aradım ve ilişkilerde aradım. Bu videoyu çekme amacım tamamen budur. Size bunun böyle olmadığını anlatmak istiyorum. İnternette tonlarca mutlu olma formülü var. Fakat her insan değişik, her insan farklı mutlu oluyor. Bir tane can alıcı nokta vardır mutlu olmanın, o da nedir biliyor musun? Kendini tanımak. Sana şimdi çok önemli bir soru soracağım. Sen kimsin? Eğer kim olduğunun farkında olursan, eğer kendini tanırsan, o zaman nasıl mutlu olacağını anlarsın. Seni ne mutlu ediyor? Ne mutlu ediyor seni? Bir düşün ya. Sana şimdi çok güzel bir formül anlatacağım. Kendini tanımakla alakalı. Benim en zor zamanımda annemin ve babamın yanına gittim. Ağlayarak dedim ki, anne baba ben kimim? Bana kim olduğumu söyleyin dedim ya. Ben kendimi tanımak istiyorum. Benim öyle bir kalbimi kırmışlardı ki ben kim olduğumu bilmek istedim. Kimim ben? Kimim ben? Yani şaka yapan, ailenin bir ferti miyim? Sürekli başarılı olan iş adamıyım yoksa sürekli başarısız olan birisi miyim? Bana sevdiklerim kim olduğumu hatırlattı. Ve bugün ben de sana bunu hatırlatmak istiyorum. Sen kimsin? Sen kimsin? Bunun cevabını öğrenmek istiyorsan sevdiğin 5 kişiyi topla yanına. Çalışanın olur, arkadaşların olur, tanıdıkların olur, komşuların olur. Topla onları ve de ki açık açık konuş de ben kendimi tanımak istiyorum. Ben kimim de? Yani benim kötü huylarım ne? Benim iyi huylarım nedir? Benim yaptığım en iyi şey nedir? Yapamadığım şeyler nedir? Bir sor. Akıl akıldan üstün derler ya. Akıllı bir insan kendi düşünür. Daha akıllı insan başkalarının aklını da alır. Bu yüzden gocunma. Kesinlikle gocunma. Sor. Ve sana söz veriyorum. Kendinin farkına vardıktan sonra her şey çok daha farklı olacak. Mutluluğu hiçbir zaman dışarıda arama. Mutluluk senin içindedir. Ha tabii yan etkenler de vardır. Mesela sevmediğin bir işte çalışıyorsundur. Senin bütün gücünü alıyordur belki. İstemiyorsundur. Sabah kalkmak bile istemiyorsundur. O iş yerini gözden geçirmeni öneririm. Sevmediğin bir ortamdasındır. Ben mesela Almanya'da doğdum büyüdüm. Orada mutlu değildim. Bu yüzden yaşadığın yeri de gözden geçirmeni tavsiye ediyorum sana. Mesela şu an İstanbul'da bulunuyoruz. Maçka Parkı'ndayız. Bence dünyanın en güzel yeri İstanbul. Ben aşığım buraya. Sadece bu çekimler için buraya geldik. Tabii birazcık da kendimizi ödüllendirdik. Sevmediğin bir ilişkideysen, kavga ediyorsan tabii ki mutlu olamazsın. Nasıl mutlu olabileceksin ki? Bu büyük problemlerden önce arınman gerekiyor. İş, yaşadığın ortam ve ilişki. Bu üçü büyük inşaat diyorum ben buna. İnşaatın vardır senin o zaman. Hayatında bir inşaatın varken kesinlikle mutlu olamazsın. Halletmeye çalış. Bunlar mutlu olmana gerçekten mani olabilir. Büyük inşaatlar dediğimiz şeylerin
yanı sıra küçük problemlerimiz de var. Mesela mutlu olmamıza engel olan korkularımız, kendimize olan güvensizliktir. Kesinlikle ele almamız gerekiyor. Çünkü kendine güvenmeyen bir insan mutlu olamaz. Artı korkuların vardır. İnsanlara güvenmiyorsundur artık. Mesela terk edilmişsindir, aldatılmışsındır ve insanlara artık güvencin yoktur. Onun için bir insanla mutlu olmayı deneyemezsin çünkü insanları sevmiyorsundur ya da güvenmiyorsundur artık. Negatif bir burca sahip olabilirsin. Bildiğin gibi doğduğun saat ve doğduğun zamanla alakalıdır burçlar. Bunu kendin seçmediğin için negatif olan burçlar vardır aslında. Ben öyle nitelendiriyorum. Böyle bir burca sahipsen pozitif düşünmeyi öğrenmelisin. Kendine güvenmiyorsan kendini, özgüvenini artıracak şeyler yapman lazım. Dans, müzik, hobiler. Özgüvenini tamamladığın an, insanlara birazcık güvendiğin an o küçük inşaatlarında halletmiş olacaksın. Mutluluğun asıl formülü mutluluk içten gelir. Bunu kesin duymuşsundur ama bir düşün. İçten gelir ne demek? Mutluluğu hep dışarıda arıyoruz. Arabalarda, erkeklerde, kadınlarda, kardeşlerinle, ablanla vesaire herkesten arıyoruz mutluluğu ama mutluluk aslında bizim içerimizdedir. Birkaç tane faktörler vardır. Mesela diyettesindir, uyku problemin vardır. Diyette olan bir insan kalori eksikliği yüzünden tabii ki birazcık demoralize olur ve motivasyonu gider. Gayet normal bir şey. Önce bir beslenmene dikkat et. Fast food mu yiyorsun yoksa güzel besinler mi tüketiyorsun? Vitaminlerini yeterince alıyor musun? Güneş vitaminini alıyor musun? Bazı besinlerde mesela balıkta olsun, yumurtada olsun D vitamini mevcuttur. Yani kısacası doğru beslenemezsen, doğru beslenmediğin anda mutlu olma ihtimalin çok düşük olur. Gel. Mesela uyku sorunu. Uyku sorunu olan bir insanı mutlu edemezsin. Uymadığın ya da uyamadığın günleri bir düşün. Yani mutlu olma ihtimalin çok düşük. Mutlu olamıyorsan aslında bir de etrafına bak. Etrafında negatif insanlar var mı? Etrafındaki negatif insanları elimine et. Etrafını mutlu insanlarla donat. Onların mutluluğu sana sıçrayacaktır. Mutlu olmanın en büyük formülü de şükretmek. Mutlu olanlar şükür edenler değillerdir. Şükür edenler mutlu olanlardır. Özgür ol. Hiç kimseye bağımlı olma. Hem sevgide hem parada. Eğer bir şirkete ya da bir eşe ya da bir partnere bağlı olursan mutlu olma olasılığı gerçekten düşer. Özgürlük konusunda ele alacağız. Birlikte bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Unutma, mutlu olan insanlar en iyi şeylere sahip olanlar değil. Her durumdan en iyisini yapanlardır. Mutlu olmak için bir önemli etken daha var. O da hayat sevinci. Hayat sevinci senin gezmen, arkadaşların, kişisel gelişimin, sevilmen, sevmen, bunlar hayat sevincindendir. Hayat sevinci olmayan bir insan nasıl mutlu olacak? Yani hayat sevinci adı üstünde. Bu yüzden hayatının sevincini arttırmak için yöntemler elde edebilirsin. Mesela bir dans kursuna yazıl, müzik yap, arkadaş çevreni genişlet, doğru arkadaş seç, sonra gez. Ya gez. Burada geziyoruz. Mesela Maçka Parkı'ndayız. Burada gezmek ücretsiz ya. Ücretsiz. Burada bak kuş sesi, harika doğa. Tamam güneş de yok. Ben güneşi çok seven bir insanım. Güneş olmadığı halde aşırı mutluyum. Şu an o kadar huzurluyum ki. Yani sevdiğim kişiyle sevdiğim parktayım. Sevdiğim kıyafeti giydim. Hiç kimse umurumda değil benim. Şu an yaşıyorum ve mutluyum. Sen de mutlu ol. Bir önemli etken de hayattaki mutluluğundur. Hayattaki mutluluğun mesela başarıların, zevkin ve kendini ödüllendirme sistemindir. Bazen mutsuzluğun sadece kendini ödüllendirmediğinden olabilir. Çok çalıştığın için olabilir. Çok çalışmak güzeldir ama süreklilik de önemlidir. Yani sürekli verimli olabilmek için ödüllendirme sistemini gerçekten hayatına katmalısın. Hedeflerin için sana birkaç soru soracağım. İyi dinle. Hayatın hoşuna gidiyor mu? İstediğin şeyler gerçekten yapıyor musun? Yakın zamanda planların var mı? Kendi hayatını mı yaşıyorsun yoksa sana dayatılan hayatı mı yaşıyorsun? İdeallerini gerçekleştiriyor musun? Yani mesela istediğin yerde yaşıyor musun? İstediğin kişilerle yaşıyor musun? Bir de şuna çok inanırım biliyor musun? Mutluluk değil de hadi bir de mutsuzluk normalse. Yani bize dayatılan mutluluk, televizyondaki mutluluk değil de mutsuzluk normalse. Birkaç da bilinçaltı mutsuzluktan bahsetmek istiyorum. Mesela haber, negatif haberler. Haber izleme ya. Onun yerine komedi izle. Haberler. O öldü, şu öldü, bu öldü, bu trafik kazası. Ya her gün bir başarıya koşan insan, her saniye doğan insanlar var. İyileşenleri, spor yapanları, kendine iyi bakanları, o gün mutlu olanları. Yani birisini katleden değil de birisine yardım edeni niye hiç çekmiyorlar? Haber izleme. Komedi izle. Çok güzel komedi kanalları var. Onları izle. Hele hele de gece yatmadan izle. Sabaha kadar bilinçaltından yerleşecek bunlar.
ve çok daha mutlu uyanacaksın. Pozitif müzik dinle. Neden negatif müzik dinliyorsun? Modunu değiştir. Sana bugün hayatımı değiştiren bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün bir adam dünyanın en pahalı pırlantasını çalmak üzere bir bankaya gidiyor. Pırlantayı çalabiliyor, ele geçiriyor ve polislerden kaçıyor. Polisten kaçamayacağını anlayınca sokakta yatan evsiz bir adamın cebine yerleştiriyor pırlantayı. Sabah kalktığında evsiz adam bunlardan habersiz tekrar dileniyor. Cebine bir an olsun bakmayı hedeflemeyen bu adam hayatı boyunca başkalarından bir şeyler beklemek üzere devam dileniyor. Aslında dünyanın sayılı zenginlerinden olduğu halde cebine elini bir defa atmayı akıl edemiyor. Ve dışarıdan arıyor her defasında. Yani bu hikayenin morali nedir biliyor musun? Bizim içimizde o kadar büyük bir pırlanta var ki aslında. Mutlu olabileceğimiz o kadar büyük şeylere sahibiz ki aslında. Hep dışarıdan dileniyoruz. Sevgilimizden, arkadaşlarımızdan, ailedeki insanlardan, belki de haberlerden, Instagram'dan, sosyal medyalardan. Gerçek mutluluk bizim içimizdedir. Gerçek mutluluğu başkalarından, dışarıdan arama. Asıl pırlanta bizim içimizde. Bu videoyu güzel bir sözle bitirmek istiyorum. Dün bitti. Yarın ise muamma. Hayat bir gün, hayat bugün.